Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere damaklarınızı çatlatacak inanılmaz lezzetli soğanlı kaşarlı çörek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım paket yaş maya, dilerseniz 1 paket instant maya da kullanabilirsiniz. 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar en son hamuru toparlamak için ayırdım. Malzemeleri güzelce karıştırdım. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. İlk etapta yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımı ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Hamurumuzun oldukça yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru şöyle bir toparladım. Çok fazla un eklememek için bu aşamada ayırdığım sıvı yağını ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu toparladım. Yeteri kadar yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. Kalınca bir sofra beziye sarıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamuru yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 2 parçaya bölüp 2 adet bez elde ediyorum. Ben bu şekilde hazırladım ama dilerseniz poğaça şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde çok daha kolay oluyor. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın.
Kuruma yapmaması için üzerini örtüyorum. Ekstra bir mutfak havlusu ile de örttüm. 10 dakika kadar dinlendirdim. Bir tane bezeyi kenara alıyorum. Bir tanesini elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımıyla istediğim büyüklüğe gelinceye kadar açıyorum. Yeteri kadar açtım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiyi alıyorum. Elimle biraz düzelttikten sonra kenara alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde diğerini de aynı şekilde açıyorum. İç malzemesini kısaca anlatmak istiyorum. 3 tane soğanımı ortadan ikiye böldükten sonra tekrardan ikiye bölüp ince ince piyazlık olacak şekilde doğradım. Daha sonra 2-3 yemek kaşığında kavurduktan sonra baharatlarını ekledim. Baharatları videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Baharatları ekledikten sonra 1-2 dakika kadar daha kavrulması yeterli olacaktır. Videonun çok fazla uzun olmaması için soğanı kavururken çekmedim. İlk etapta yeteri kadar kaşar serpiyorum. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Ben yaklaşık 100 gram kadar kullandım. Kavurduğum soğanı bu şekilde üzerine serpiştiriyorum. Soğanın baharat miktarını yine kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum soğanlar çok büyük değildi. Eğer büyük boy soğan kullanacaksanız 2 adet kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer çok soğanlı seviyorsanız da yine aynı şekilde soğan miktarını arttırabilirsiniz. Soğanı düzelttikten sonra üzerine tekrardan kaşar serpiyorum. Diğer hamuru üzerine kapatıyorum. Kenar kısımlarından biraz bastırarak kapatıyorum. Bu aşamada iyice kapatmanız gerekiyor. Kapattıktan sonra tekrardan 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayası yaparken üzerinin hava almaması için streçle kapattım. Ekstradan bir mutfak havlusu ile kapatıp o şekilde tepsi mayası yaptım. Yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. Kaşık yardımıyla şekillendiriyorum. Dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Tatlı kaşığı kullandım. Şekillendirdikten sonra üzerine bir tane yumurta sarısına 2 yemek kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yumurta sarısını sürdüm. Çörek otunu serptim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında çöreğimi pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Yumuşacık pamuk gibi oldu. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bıçak yardımı ile dilimledikten sonra servis ediyorum. Dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz.
Sizler çöreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.